Merhabalar, Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hakiki pastane poğaçası tarifi paylaşacağım. Gerçekten çok güzel oluyor. Orijinal de bir tariftir. Bunun için ben toplamda 250 gram yumuşak margarin ya da tereyağı karışımı kullanabilirsiniz. Tereyağıyla karıştırarak. Ben 100 gram margarin, 150 gram tereyağı koydum. Sadece margarinden de yapabilirsiniz ama sadece tereyağını önermiyorum. Çünkü o zaman ilk piştiğinde taze ama daha sonrasında hemen çabucak bayatlayan poğaçalarınız oluyor. Bu şekilde olmasını istemiyoruz. Şimdi burada da şöyle bir su bardağı ılık suda bir paket yaş maya ve 2 yemek kaşığı toz şekeri güzelce karıştırdım. Bakın görüyorsunuz böyle bir 15 dakika beklettim ağzı kapalı olarak, köpük köpük oldu. Mayam tamamen kıvama geldi. Bunu da içine katıyorum. Bir su bardağı suyla bir paket yaş maya. Kuru maya da kullanabilirsiniz ama inanın bu poğaçada yaş maya çok daha güzel, kaliteli sonuç veriyor. Kuru maya kullanırsanız bir paket yeterli. Onu direkt una katabilirsiniz. Bunları güzelce birbirine yediriyorum. Bu arada bir yemek kaşığı da yoğurdum var. Malzemelerimin hepsi oda sıcaklığında. Mayam kıvama gelsin diye beklerken hepsini çıkarttım. Bir 15-20 dakika oda sıcaklığını aldılar. Bir yemek kaşığı yoğurttan sonra bir tatlı kaşığı da mahlep atıyorum. Mahlep tercihe bağlı. Atmaya da bilirsiniz ama yakışıyor. O pastanelerdeki poğaçaların hoş kokularını o sağlıyor. Bunu şimdi güzelce böyle bir kıvama getireceğim. Bu arada içinde 2 tane de yumurta vardı ama bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Onu kenarda bekletiyorum. 2 yumurtanın birinin sarısını kenara ayırıyoruz. Bunu güzelce böyle bir harmanlayacağım. Harmanlarken şöyle 1,5 tatlı kaşığı tuzum var. Onu da ilave ediyorum. Malzemelerin hepsinin gram ölçüsünü de video altına ekleyeceğim. Oradan da yine bakabilirsiniz. Gramla yapmak isteyenler, evde tartısı olanlar gramla uygulasın. Çok daha iyi sonuç alınır. Şimdi yarım kilogram unum var. Tam 500 gram. Ortalama 5 bardak un ediyor. 5 su bardağı. Bunu yavaş yavaş hamuruma ilave edip yedireceğim. Zaten çok çabuk bir şekilde toparlanıp hızlı bir şekilde olan bir hamur. Hani şimdi video çekimi sırasında böyle ağır yaptığım için uzun sürdüğüne bakmayın. İnanın 2 dakika içinde çok çabuk, pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir poğaça hamuru. Hamurumu güzelce yoğurdum. Kıvama getirdim. Eğer un cinsine göre değişebiliyor biliyorsunuz su çekme oranı. Hani bir bardak su genelde her una iyi gelir ama olur ya çok aşırı cıvık, böyle işleyemeyeceğiniz kadar yumuşak bir hamur olursa çok az böyle tutam un serperek kıvama getirin. Çok fazla serpmeyin ama. Hamurun kıvamını görüyorsunuz, böyle yumuşacık, hafif böyle tuttuğunuzda iç tarafı ele yapışan, hafif böyle ele yapışan yumuşak bir hamur. Çok aşırı sert yaparsanız iyi kabarmazlar. Yumuşak olmaz poğaçalarınız. Şimdi iyi bir şekilde yoğurup kıvama getirdiğim hamuru hemen şekillendirme yapıyorum. Ben tepsi mayası uyguluyorum bu tip şeylerde sürekli. Çok daha güzel sonuç alıyorsunuz. 2 aşamalı o uzun uğraştırıcı işlerle de vaktinizi harcamıyorsunuz. Zaten pastanelerde de bu şekilde. Direkt yapıp tepsiliyorlar ve ondan sonra mayaya getiriyorlar. Şimdi bu hamurumdan ben ortalama 75-80 gram büyüklüğünde böyle mandalinadan biraz büyük bezeler alacağım. Dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ama şu an pastane usulü dedik, pastane tarifi dedik. O yüzden büyük böyle güzel dolgun poğaçalar elde edeceğim. Bakın mandalinadan daha büyük. Ortalama 80-85 gram büyüklüğündeler. Mandalinadan biraz büyük. Bakın şöyle yuvarlıyorum. Elimle şöyle ortalarına birer tane vuruyorum. Ya da direkt bastırabilirsiniz. Daha sonra içlerine beyaz peynir, kaşar peynir karışımı kullandım. Ondan koyuyorum. İstediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Hepsi çok yakışıyor bu hamura. İçini koyduktan sonra şöyle üstünden bakın koyuyorum, birbirine kapatıyorum ve yine hafifçe elimle böyle vurup şurada bir oyuk daha oluşturuyorum. Şu ön tarafta dudak şeklini korumuş oluyoruz. Bunu da aynı şekilde şekillendirdiğim poğaçaları şimdi tepsilerime alacağım. Birazı burada, birkaç tane de dışarıda kaldı. Çok sıkışık dizmeyelim.
Çünkü bayağı bir kabarıp şekilleri böyle yükselecek. Toplamda 17 adet poğaça elde ettim. Bunları bu şekilde şimdi üzerlerini poşet yardımıyla kapatacağım, hava almasınlar diye. Ilık, hava akımı olmayan bir ortamda en az 30 dakika iyice böyle kabarıp neredeyse 2 katına ulaşana kadar güzelce mayalandıracağım. Hamurlarımı güzelce mayalandırdım. Yarım saat 35 dakika falan kaldılar benimkiler poşetin altında. Bakın görüyorsunuz 2 katına çıktılar. Yani çok güzel pofur pofur poğaçalarım oldu. Ayırmış olduğum yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı da pekmez ilave ettim. Pekmezi ilave etmek zevkinize kalmış ama çok güzel o kırmızı kırmızı parlak rengi o veriyor. Şimdi bunları poğaçalarımın üzerine süreceğim yumurta sarımı. Daha sonra üstlerine birazcık isteğe bağlı yine çörek otu susam serpeceğim. Ondan sonra da fırına atacağız. Fırınımızı önceden 180 dereceye ısıtıyoruz. Güzelce içlerini çekip kızarana kadar pişiriyoruz. Poğaçalarım fırından çıktılar. Gördüğünüz gibi kocaman kocaman böyle çok güzel poğaçalarımız oldu. Şöyle yakın çekim göstereyim biraz. Şimdi henüz tepsim yeni fırından çıktı. Çok sıcaklar. O yüzden içini hiçbir şekilde kesmek istemiyorum. Bunu kendi tepsisinin içinde en az bir yarım saat dinlendirip oda sıcaklığına getireceğim. Birazcık ılıtacağım. Ondan sonra servise çıkartacağım. Tepsisinden ayıracağım. Siz de öyle yapın. Tarifimiz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Videolarımı paylaşıp beğenerek desteklerinizi de esirgemeyin. Sevgiler diliyorum.